Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 24 ve 25 numaraya uyumlu Converse yapımını anlatacağım. Eşini birlikte öreceğiz inşallah. Daha öncesinde de birkaç video öncesinde de 37-38 numara için anlatımını yapmıştım. Aynı modelin. Şimdi de küçük çok istenildi sayıları Ayşe Hanım anlatımını yapar mısınız diye. Aslında çok basit ama ben yeni başlayanlar için de çözmekte zorlananlar için de küçük versiyonda bu şekilde çektim. Şöyle krem rengi deri ve keçe iki katmanlı tabanlık kullandım ben. Renklerim yine ipim Nako pırlanta, şu şekilde krem rengi, koyu krem bir ipim. Yine tabanlığım şu şekilde keçe ve deri tabanlık. Yine renk diğer rengi de 67-42 Nako pırlanta kullandım. Bu şekilde siyah iple de geçişlerini yaptım. İnşallah hemen başlayalım. Zaman kaybetmeden şöyle öncelikle örgü tabandan hızlıca anlatarak devam edeceğim. Örgü tabandan başlayalım. Ben bu taban için, örgü taban için şöyle içi örgü istiyorum ama siz dilerseniz direkt hazır taban üzerine de yaparsanız arkadaşlar, ben bunun alt tarafında detaylı inşallah Instagram sayfamda da paylaşırım. Bu 25 numaralı bir tabanlık. Şöyle delik mesafelerine göre şu şekilde tepede 2 sağda ve 2 solda tam burunda 4'er battım. Özür dilerim. Tam tepede 4, 2 sağ ve solda 3 battım. Yine topukta da tam tepede 4 ve sağda ve solda yine 4 battım. 3'e diğer hepsi 2. İkişerli battım çünkü mesafeleri ne göre de ayarlama yapabiliyoruz. Bu şekilde bunun detayını verdikten sonra da şöyle hemen başlayalım. Ben örgü tabanı içinde 33 zincirle başladım arkadaşlar. Tabanı da 4 sıra ördüm. 19, 17, 16, 19 no'ya kadar 20, yani elim benim çok gevşek de değil, çok sıkı da değil. Yani ayarlıyorum, onun ayarlamasını yapıyorum. 3 sıra olabilir örgü taban ama ben bu 24 ve 25 no'yu 34 sıra yaptım. Çünkü tabandan bir tık fazla olsun istiyorum. Şu hazır tabandan fazla olunca bu monte ederken, o monte etme işleminde taban çok gerilmiyor. Çünkü küçük ördüğümüz zaman ortada şu şekilde tabanı çektirdiği için de güzel bir görüntü olmuyor. 33 zincirle başlıyorum ben. Şöyle 2 numara bir tığla 1,75 milim 33 zincir çekerek 4 sıra bir taban öreceğim. Yine artırmaları aynı arkadaşlar, normal ördüğümüz diğer örgü tabanlardaki gibi artırmalarını yapacağız. ...33 adet zincirimi çektikten sonra bunun 12 kalana kadar sık iğne yapacağım. Pardon, 15 kalana kadar sık iğne yapacağım arkadaşlar. Diğer kalan 15 taneyi de ikinciye sık iğne yaparak başlıyorum. Diğer kalan 15 taneyi de ikili trabzan. Yarı yarıya da tam yapabilirsiniz siz ayarlayıp. Evet arkadaşlar, şu şekilde sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane de çift yani ikili trabzan yaptım, 15 adet. Sonuncuya, son yaptığım trabzan boşluğuna 7 tane batıyorum. Burada burun kısmındaki artırmayı yapacağız. 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Hemen ipimizi de arkadan gizleyerek yanda tekrar trabzanların olduğu tam karşılarına aynı şekilde trabzan sırasını bu şekilde trabzanla tamamlayacağız. Sık iğne olan yere kadar öreceğiz.
Trabzanların karşılıklı trabzan sayısına kadar ördüm. Hemen sık iğne olan yerden yine tekrar sonuna kadar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde karşılıklı gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde tamamladım. Sonuna da geldim. Son boşluğa 3 adet sık iğne yapıp burada, evet, sonunda 3 tane sık iğnemi yapıp başladığım tam şu zincir başına kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 2 zincir çekiyorum başlarda, tam dibine ikili trabzan yaparak yine aynı klasik bildiğimiz komple trabzan örerek arttırma yerine kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar trabzan, ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi hemen hızlıca şu arttırma yerine geldik. Burada hemen önce şu 7 tane battığımız 7'nin ilk trabzanından çift batıyoruz. 7 yani 7 tane çift batacağız. 7 tane arttırmış olacağız burada. Bilenler biliyor arkadaşlar. Ben yeni başlayanlar için taban aslında hazır edecektim. Tabanın bunu anlatımını yapmayacaktım ama bu sefer de özellikle de babet böyle komple konvers videolarında çok soruluyor. Ayşe Hanım, tabanı nasıl yapacağız diye. Aslında önceki videolarımda var. Ben yine de yeni başlayanlar için zaman kayboluyor benim için ama olsun, yine de hızlıca 1 2 3 4 5 6 7 çift battım burada arkadaşlar. Şöyle tekrar yakından sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Şu 7'ye 7 tane çift batarak burada 7 kere arttırmış olduk. Yine şimdi tek tek trabzan örmeye devam ediyoruz sonuna kadar. Eliniz ne sık ne gevşek olsun arkadaşlar. Eğer çok gevşekseniz 3 sırada yapabilirsiniz bu tabanı. Ama sıksa 4 sıra ideal. Sonuna geldim. Sonunda da şöyle 3 tane çift, buraya 3 tane batmıştım aynı son boşluğa. Ama ben 4 sık iğne kalana, yani dördüncüden 4 artırma yapacağım buraya. Dördüncüden çift batmaya başlıyorum. Burada 4 çift yapacağım topukta. Siz dilerseniz 5 de yapabilirsiniz ama ben 4 yapıyorum. Bu şekilde son dibine zaten batmadan başta çektiğimiz iki zincirin başına şöyle sabitliyoruz. 2 zincir çektim, yine dibine 2 trabzan yaparak aynı şekilde sonuna burundaki kısma kadar geliyoruz. Burada çift battığımız yere geldim. Hemen ilk trabzandan bir çift yaptım ve bir tek, yanındakine bir çift ve bir tek. Burada da yine 7 kere çift batacağız. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde 7 artırmamız yine olacak arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine buraya kadar trabzan yapıyoruz, devam edeceğiz. Sonuna geldik. Topuk kısmından ilk battığım çiftin
ikincisine batarak ilk çiftimi yapıyorum. Bir tek yaptım. İkinci çiftimi yapıyorum. Bir tek daha yaptım. Üçüncü çiftimi, burada da 4 tane çift yapacağız. 4 artırmamız yani olacak. Son tek, sonuncuya çift batıyorum. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 4. Şu şekilde sonuncuya da yine çift batarak 4 tane artırmamızı yapıyoruz ve burada birleştirme yaptım ben. 2 zincir çekiyorum. Son sıramı yapacağım. Bu 25 numara tabanlık için. Yine trabzan örmeye devam ediyoruz. Buraya kadar gelelim. Buraya kadar geldik. Burada yine ilk çiftin ilk trabzanından çift yapmaya başlıyorum. Burada da bir çift, iki tek. Arada iki tek yaptım. Tekrar üçüncüye çift batacağım. Bu şekilde yine 7 tane çift olacak. 7 artırmamız burada da olacak. Bu sırada yine bu şekilde bir tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek. Yine çiftimi battım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, son topukta da yine aynı işlemi yaptım. 4 artırma yaptım. Bir çift battım, iki tek battım, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, sonuncuya bir çift batarak burada birleştiriyorum. Bu şekilde tabanımı ipimin içinden geçirip düğümü atıyorum. Tabanımız hazır. Bu şekilde 25 numaraya uyumlu tabanımı hazırladım. Bakın arkadaşlar, demek istediğim şu, bir tık şu kenarlardan fazladan görüntüsünde sıkıntı yok. Çünkü bu tabanı şöyle şuralara doğru birleştirme yaptığım için zincirle şu şekilde kenarlara doğru kayıyor fazlalıklar. O yüzden de gayet rahat bir şekilde oluyor tabanımız. Hemen şimdi şöyle başlıyorum. 4 sıra yaptıktan sonra tabanımı tam topukta şu tepeye arka iki dalını alıyorum. Öndeki dalı bırakıyorum. Şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Şu iki dalını alarak bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yaptım. Yine arkadan ipimizi de gizleyerek arka çift dallarını alarak sık iğne yapıyorum. Öndeki dalları bırakıyorum. Daha yavaş göstermek istiyorum. Bakın şu arkadaki iki dalını alıyorum. Öndeki tek dalı kalıyor. Şu tek dallar kalıyor arkadaşlar. Onu konversi hazır tabana monte ederken işimize yarayan kısmı olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle devam ediyorum. Bu şekilde komple topukta başladığımız yere kadar arka iki dalını alıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. İki dalını alıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Buraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Arka dalını alarak son sık iğnemi yapıyorum. Şurada dibine batmadan hemen ilk çektiğim zincir tepesine şöyle sabitliyorum kaydırma tekniğiyle. Bu şekilde dış dalları dışarıda kalacak şekilde bu sırayı döndük. Bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Tersi tarafa yine şöyle dibine batarak bu kaydırma yani arka dallarını aldığım sık iğne sırasından ayrı 4 sıra daha öreceğiz. Toplamda
Bu arka dalını aldığımız sırayı da sayarsak 5 sıra sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. Bu küçük numara 24 25 numara Converse veya çocuk babetlerinde 5 sıra sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz ışık, İstanbul'da hava kapalı olduğu için arada ışık kullanıyorum daha net görünsün diye. Bu şekilde biraz görüntüde değişiklikler olabilir. O yüzden de affınıza sığınıyorum. Şimdi yine sonuna kadar devam edelim. Sık iğne örerek gelelim. Sonuna yine geldim. İkinci sıra sık iğnemin yine şu dibine batmıyorum. Başladığım ilk sık iğne tepesine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim ve geriye döndüm. Tekrar böyle bir terse bir düze 5 sıra sık iğnemiz olacak. Dibine batarak yine sonuna kadar sık iğne örelim. Bu üçüncü sıramız. Sıra sonuna geldim. Üçüncü sıramızın sonuna yine sadece buraları gösteriyorum. Birleştirip bir zincir çektim ve geriye döndüm arkadaşlar. Dibine sık iğne yaparak yine dördüncü sıramızda sonuna kadar örelim. Buraya kadar devam edelim. Dördüncü sıramızın sonuna da geldik. Yine aynı şekilde birleştirme yapıyorum. Bir zincir çektim ve son sıramız arkadaşlar. Beşinci sıramız. Unutmayalım, bu arkadan 2 dal aldığımız sırayla birlikte toplamda bu 5. sıramız. O sırayı da sayıyorum ben. Bu sıra son sıramız olacak. Yine sonuna kadar sık iğne örerek devam edelim ve burada bakın 2 diş olacak, bir düze denk geliyor. Devam edeceğiz. Evet, şimdi son sıramıza geldik. Son sık iğnemi de yapıyorum. Burada birleştirmemi yapıp bir zincir çektim ve ipimi keseceğim burada. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırladık kenarlarını. Konversimizin hemen şu önden krem rengi yerine başlayacağız. Hızlıca başlayalım zaman kaybetmeden. Yine tek de şöyle hemen göz kararıyla şu tepeyi tam buluyorum. Buradan da yine bu şekilde bakın. Şurayı tepe sayıyorum ben. Bir, iki, üç, dört. Beş. 11'i 9'a düşürerek ben bu ön kısmını başladım. 5 sağdan 5 soldan ayarlayacağız. Tam şöyle tepeyi buldum. Bakın arkadaşlar. Şurayı tepe sayıyorum ben. 1 2 3 4 5. Bir yana kaymak istiyorum. 5 sağdan 5 soldan iç dallarını alıyorum. Dışarıdaki dallarını bıraktım. İkisini birlikte önce topluyorum. 1 sayıyorum bunu. 11 ilmeğimizi 9'a düşüreceğiz. 2, arkadan ipimizi de gizliyoruz. 3 4 5 6 7 8, son 2 ilmeği de birlikte alıyoruz. 9 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimiz. 2 kaydırma yapıyorum yandan, iç dallarına batarak geriye dönüyorum. İkinciye batıp normal sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ben burada artırmam 22 olana kadar devam ettim.
bu krem rengi olan kısmını 4 diş ördüm. Krem rengi iple artırmamız sürekli devam edecek. Şöyle yine iç dallarını, şu tek dalını bırakıyorum arkadaşlar. İçe kalan dallarından 2 kaydırma yapıp geriye dönüyorum ve bir değil ikinciye batarak devam ediyorum. 9 ilmekle başladık. Toplamında renkli kısmını da geçtiğimizde orada da arttırmamız olacak. Birkaç sıra toplamda, yani 22 sıra 22 sık iğne olana kadar devam edeceğiz. Şimdi sonuna geldim. Hemen iç dalından yine 2 kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum. Dibine değil ikincisine batarak devam ediyoruz. Bu şekilde krem rengi ipimizi, bu renkle siz ne renk örüyorsanız o renk ipinizi 4 diş olana kadar şu üst kısmını devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle 4 diş yaptım. 16 bu tarafa geçişte 16 sık iğnem var bu krem rengi ipimde. 16 sık iğnede krem rengi ipimi tamamladım ben. Şimdi hemen bir kaydırma yapıyorum krem rengi ipimle. Diğer kaydırmayı da hemen bu diğer siz de hangi renk kullanacaksanız o ipimizle hemen oraya bağlayacağım ben. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Şunu da sıkıca burada tutup diğer kaydırmamı da bu ipimizle yaptım. Bu alttan da yürüterek bunu biraz ördükten sonra keseceğim. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Hemen şu arka dala ikinciye tekrar iç dallarından alıyoruz bu sefer. Bu sırada da 17 sık iğnemizi sayalım. Şaşırtma olmasın. Hem ipimizi gizleyelim. Bir, iki, birkaç tane böyle ördükten sonra ipimizi, krem renk ipimizi keselim. Artık onunla işimiz bitecek. 3 yaptım arkadaşlar. Şöyle iç dallarını alıyorum. Ben bu ipimi de burada kesip, da kalabalık olmasın, diğer rengimizi rahatlıkla şimdi örebiliriz. Arkadan gizleyerek şöyle iç dallarını, dışta tek dalını bırakarak iç dallarından sık iğne örerek sayalım da bu sırada 17 sıra sık iğnemiz olsun. 17 adet. Çünkü burada ipeklerken bizi yanıltabilir başlangıç. Şu renkli ipe geçtiğimiz için orada bir belki yanılgıya uğrayabiliriz arkadaşlar. Şöyle tamamını ördükten sonra ben de sayacağım. Bu renkli ip de 22 artırma olana kadar yine yandaki artırmalarımız devam edecek. Sayıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi hemen 2 kaydırma yapıyorum. Artık geriye dönüp yine ikinciye sık iğne batıyorum. Yine düz sık iğne devam ediyoruz. Sadece renkli ipe geçiş yaptığımızda o sırada arka dallarına batıyoruz. Dilerseniz siz direkt düzde batabilirsiniz. Yani onun bir şart yok orada arkadaşlar. Şu şekilde 22 artırma olana kadar şu yanlardan devam edelim. Evet arkadaşlar, burada 22 artırma olana dek ördüm. Şimdi burada kaydırmamı yapıyorum 2 adet.
kenarlarda kaydırma yapmaya devam ediyoruz. 2 tane geriye döndüm. Şimdi 1 2 değil, üçüncüye batıyorum. Artırmamız yok artık. 22 sık iğne ile bu şekilde ön kısmına yukarıya kadar devam edeceğiz. Bu renkli kısmını bu sırada da bir iki sıra daha kaydırma devam edeceğiz. Yanlardan sonra bağımsız bir şekilde ilerleyeceğiz. 2 kaydırma daha yapıyorum ve geriye döndüm. Tekrar 1 2 değil, üçüncüye devam ederek karşı tarafa sık iğne ile geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde kısaca hemen bir hatırlayalım. 4 diş ördük. 4 dişte bu yanlardan 2 dal alarak renkli ipimizle ördük. Toplamda 22 sık iğnemiz var. Sadece birer sıra şuralarda artırma yapmadan devam ettik. 22 sık iğne olana kadar artırmamızı yaptık. Şimdi buraya geldim. Artık son sıram bu renkli ipimle. Şu yanlardan daha kaydırma almayacağız. Hemen bir tane kaydırma yapıyorum. İkinciyi yapmayacağım ben. Bir zincir çekip geriye dönüp şöyle dibine sık iğne yaparak artık kaydırma işlemimiz olmayacak. Bundan sonra karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada bitiriyoruz. Kenarlardan daha kaydırma yapmadan karşı tarafa devam edelim. Hemen bu tarafa geçtim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Yine siz sık iğnelerinizi sayın arkadaşlar. Yanlışlık olmasın diye. Şimdi bir kaydırma, aynı bu tarafta yaptığım gibi bu da son bu tarafta da son bir kaydırmamı yapıp bir zincir çekiyorum ve geriye dönüp dibine batacağım arkadaşlar. Dibine dediğim şu ikinci, bakın şu ilk sık iğnemin tepesine batacağım. Artık kaydırma işlemimiz yok. Bu tarafa doğru geçelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, bu tarafa geldik. Şöyle son sık iğnemi de yaptım. Bakın daha kaydırma yapmayacağım. Toplamda burada yine 22 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Sadece şu bir alt sırada sağda ve solda birer kaydırma yaptığımızda hemen sık iğne başlarına batarak devam ediyoruz ikincilere. Şimdi hemen kaydırma yapmayacağım için bu son sık iğnemi yapıp bir zincir çekiyorum. Artık geriye dönüp şu dibine batıyorum. Bundan sonra diplerine batarak devam edeceğiz. Her sık iğne başında diplerine batacağız. Her dönüşlerde bir zincir çekip bu şekilde diplerine batarak ne eksiltmiş olacağız ne de arttırmış olacağız. Bu sık iğne sıramız 22'de tamamlanacak. Her sırada 22 sık iğnemiz olacak. Bu şekilde toplamda 10 sıra 1 2 3 4 5 11 sıra ben şöyle 11 diş yaptım, yani 22 sıra. Yine tekrar saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, 11 sıra 11 diş yaptım, yani 22 sıra sık iğne. Siz şöyle diş olarak sayın arkadaşlar. 11 diş yapalım, sonra devam edeceğiz. Kenarlardan kaydırma yapmadan artık buralarda bir zincir çekip geriye dönüyoruz. Şu tarafı da göstereceğim. Yine burayı da göstermek istedim arkadaşlar. Yine son sık iğnemi yaptım. 22 sık iğnedeyim. Artık kenarlarına geçmiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüp hemen dibine şu şekilde batarak devam ediyoruz. Artık kenarlardan bağımsız bir şekilde 11 diş olana kadar bu renkli kısmı örelim. Sonra devam edeceğiz. Böyle uzunca örmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle 11 sıra 11 diş yaptık renkli kısmımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Siz bunu dilediğiniz gibi de uzunluğunu, kısalığını ayarlayabilirsiniz. Şöyle 3 zincir çektim bu kısımda. Geriye döndüm. Şöyle dibine ikili trabzan yapıyorum. Burada ben başlarda çift batacağım. Trabzanlarım çift görünsün. Birazcık daha böyle ayak üstünü, önünü sarsın diye. Yani burada 2 tane fazlalaşmış olacak. Sonuna kadar şöyle son sık iğneye kadar ikili trabzan yapalım. Her sık iğne içine bir adet ikili trabzan bu sırada yapıyoruz. Şöyle sonuncusuna da çift battım. 2 tane, toplamda 24, başlardakilerle birlikte 24 adet oldu. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Burada da renkli ipimizle işlemimiz bu kadar. İpimizi gizleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Kenar kısımlarına geçip hemen hızlıca başlayalım. Çakmak yardımıyla da arkadan ipimizi yakabiliriz. Hemen şöyle tekrar ipimi alıyorum. Şu kısımdan göstereyim. Tam şu son dalı aldığım kısımdan arkadaşlar batıyorum ama dışarıdaki dalını dalıyorum. Dışarıda daha dal bırakmadan şöyle ikisine birlikte burada ipimi sabitleyeceğim. Bir zincirle sabitleyip aynı yere bir sık iğne yaparak artık iç dallarını daha almıyorum. Direkt şu sık iğne içlerinden batarak arkadan ipimizi de gizleyerek devam ediyoruz. Bakın şu şekilde başladık. Bu ipimi de alacağım birazdan. Bu sırayı başa kadar komple sık iğne yapıyoruz renkli ipimizde. Evet arkadaşlar, yine bu başta da bu dalını aldığımız kısma da şöyle çift batıyorum. Bir sık iğne de oraya yapıp ipimi içinden geçiriyorum. Konversimi şöyle bir düğüm oluşturmuş oldum burada. Hemen 2 tane sık iğne bırakıp üçüncüye şöyle ipimi alıyorum. Bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne yaparak diğer başa geçiyoruz. Bu sefer tersinden. Bu şekilde 2 tane burada eksiltmiş olduk. Her sırada bu şekilde 2 eksilteceğiz. Toplamda bu renkli kısmı 3 diş olana kadar. Şimdi 2 sık iğne kalana kadar ördük. Yine burada eksiltme yapacağımız için son 2 sık iğneyi örmeden yine konversimizi ipimizin içerisinden geçirip düğümümüzü atıyoruz. Bakın burada da 2 tane sık iğne kaldı. Biz eksiltmiş olduk. Şimdi ben şu siyah geçişlerini yapacağım arkadaşlar. Çünkü konversimiz çok örmeden daha kolaylıkla şu tarafları, yan kısımları kısa halinde daha rahat yapacağız. Bu aşamada yapıyorum ben bu geçişleri. Hemen şöyle şu kısmından şu taraftan şu içerisine alıyorum. Dış dalının altından, şu dalların altından, tam diplerinden hemen ilmeğimi, siyah ipimi geçtim. İçeriden de sıkıca tutuyorum. Bu şekilde dalların diplerine
Şu dışta kalan dallar üst tarafta kalacak. Altta diplerinden doğru kaydırmamızı yapıyoruz. Başladığımız yere kadar gelene kadar devam edeceğiz. Buraya kadar örelim. Komple şu kenarına şuraya kadar gelelim. Oradan gerisini de göstereceğim. Çünkü burada dış dallar olduğu için burada tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi dış dallarından olan kısmı tamamladık. Şu şekilde hemen burada düzden aldığımız tarafa geçiyoruz. Burada da şimdi yine şu renkli kısmıyla açık kısmın tam şu arasından direkt içerisine kaydırarak devam edeceğiz. Sonuna kadar gelelim. İpimi de alttan şöyle üste geçireyim. Diğer ipimi düğümlemesin. Tam bu ikisinin arasından devam ediyoruz. Bu başa kadar gelelim. Sonuna geldim. Hemen yine başladığım yere batıyorum. Başladığım yere battım. Burada arkadaşlar ipimi gizleyeceğim ama içeriye çekeceğim. Şöyle siyah ipimi içeriden devam edeceğim için bu tarafa hiç ip kesmeden şöyle göz kararı sadece şu yarı kısmını yapacak şekilde ayarlayın. Göz kararı o kadar bir ip alacağım ben. Şu şekilde yine fazla olsun, eksik olmasın. İpimi aldım buradan. Şimdi şurayı düzeltmek istiyorum. Şu görüntüyü düzeltmek için şu ilk yaptığım kaydırmanın iki dalına ipimi aradan çekip oradan da hemen altından yine bu tarafından dibinden de aşağıya alacağım. Buradan içeriye çekeceğim ve burayı düzelttik. Hemen yine ipimi şu tarafından başlıyoruz. Şu kısım, şu karşı tarafından devam edeceğiz. Ayarlayalım. Tam bir diş arası batacağız. Bir alttan da isterseniz devam edebiliriz ama burası tamamdır. Tam bu renkli kısmın kestiğimiz yerde arkadaşlar. İpimiz içeride. Biz bu tarafa doğru gideceğiz. Maksat ip koparmadan yapmak. Bunu da yine burada başladığımız yere kadar yine aynı bu kısımdaki şu renkli yerden ayrılan yere kadar devam edelim. Geçişlerimizi de burada bitirdik. Evet arkadaşlar, yine burada da aynı hizada tamamlayacağız. Burada ipimi kesiyorum. Hemen içeriye aynı bitirdiğim yerden alıyorum içeriye. Burada da gizleyerek siz nasıl bir yöntemle ip gizliyorsanız o şekilde iplerimizi gizleyelim. Şimdi siyah ipimizle de işimiz bitti. Bu kenar kısımlarını öreceğiz. Şimdi bir dişimiz oldu. Yine ben burada düğme atmıştım.
2 tane sık iğne bırakıp eksiltmemi yaptıktan sonra düğüm atmıştık. Şimdi 1-2 sık iğne daha sayıyorum. Üçüncüye ipimi alıp yine 2 tane eksiltme yapıp aynı yere de sık iğnemizi yaparak bu sırayı da sonuna kadar devam edeceğiz. Her sırada arkadaşlar, sıra sonunda da sıra başında da sürekli böyle eksiltmemizi yapıyoruz. 2 eksiltiyoruz. Toplamda 3 diş olana kadar bu işlemi yapalım. Burayı anlamışızdır. Bakın 2 burada da aynı 2, buraya yine geleceğiz, 2 bırakıp tekrar düğüm atıp 2 bırakıp başlayacağız. Yani her sırada 2 böyle merdiven basamakları gibi 3 diş olana kadar eksiltmelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, 3 diş oldu. Son sıramızı şöyle geldim. Yine burada 2 sık iğne kalana kadar sık iğnemi örüp son 2 sık iğneyi örmeden düğüm atıyorum. Burada kenar kısımlarını tamamlamış olduk. Şimdi bu şekilde 2 arttırmış olduk. Hemen şu ilk saymıyorum. Topuk yükseltmeme ayrı bir ip alıyorum. Bu ipimi kesmiyorum. Topuk yükseltmesini şurada hemen yapalım. Şu ilki saymıyoruz arkadaşlar. Çünkü buraya ya da şöyle önce şu kenarını yapayım ben. Şu kanadını, geçişini, hemen dibine aynı başladım yere bağlayacağım ipimi şöyle alıyorum. Düğüm atmıştım. Biraz gevşek bırakalım. Bir zincir çektim. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın ilk başladığım yere, şu dibine tam ipimi çekip sabitleyeceğim burada. Şu ipimi de biraz bol bırakayım çünkü onu arada gizleyeceğimiz için o ip kaybolacak. Şöyle hemen bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne yaptım. Şimdi bu 2 eksilttiğimiz yerlere birer tane sık iğne yaparak başa çıkacağız. Her sırada 2 sık iğnemiz var. Her sıraya 2 sık iğne yapıyoruz. Bakın burada da belli zaten. Bir, 2. Burada da belli. 1, 2, 1, 2. Şimdi tepeye geldik. Tam şu tepeyi demiştim ya. Topuk yükseltmede saymayacağız. Buraya şimdi 2 tane çift, yani aynı yere tam tepeye 2 kere sık iğne yapıyorum. Burada bırakıyorum. Bu kanadımı burada bırakacağım. Hemen şimdi topuk yükseltmemizi sayılarını ayarlayalım. Ben bu 24-25 numarada şöyle, bu ipimiz burada kalsın. Hiç kesmiyoruz. Şu yanındakinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Buradan da şu tepedekini tam saymıyoruz. Bir ayarlama yapacağım. Bir sayıp bakacağım arkadaşlar. Bu tepedekini saymıyorum. Yine buraya çift batacağız. Buradaki gibi bir yanındakinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sık iğnemiz oldu. 15 bırakarak, evet arkadaşlar, 15 bu tarafta bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16'ya ip tığımı geçirdim. 15 bu tarafta kalacak şekilde. Diğer tarafta da 15 kalıyor. Ortada da 13 tane sık iğnemiz olacak. Bunu 14 de
yapabilirsiniz siz isterseniz arkadaşlar. Hemen ipimi sabitledim. 15 sağda bıraktım. Tekrar göstereyim. 15 ilmeğimi bırakıp ipimi buradan bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne. Pardon, kamera açısından çıkmışım arkadaşlar. 15 bıraktık demiştik. Bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yaptım. Şimdi 13 tane sık iğnemiz olacak. Sağda ve solda 15 tane sık iğne bıraktık. 13 tane de sık iğnemiz burada olacak. 13 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Hemen dibine değil yanındakine. Tekrar göstereyim. Bu dibine değil çünkü eksilteceğiz her sırada. İkinciye batarak bu sırada da 13 sık iğnemiz 12 olacak. 13 ile başlayıp 3 sıra yapacağım. Sık iğnemi 11 ile bitireceğim. 13 sık iğnemiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın son sıradaki buna da batmıyoruz. Bir zincir çektim, tekrar ikinciye batarak 3 4 5 6 7 8 9. burada da son sık iğneye batmıyoruz arkadaşlar. 9'da bitirdik. Yani her sırada 2 tane eksilttik. 13 ile başlayıp 11, ikinci sırada, sonra da 9 olacak şekilde tamamladık. İpimizi burada keseceğiz. Topuk işlemi de burada tamamlandı. Toplamda 3 bir diş bir de tek sıra sık iğne örmüş olduk. Hemen yine bu ipimizle devam edeceğiz. Karşı tarafa geçeceğiz. Tam tepede demiştik. 2 sık iğne battık aynı yere. Bu 2 sık iğne battığımız yer bizim bu kanadımızın başlangıç yeri olacak. O yüzden de biraz keskin gözüksün istedim. Şimdi direkt devam ediyoruz. Yanındaki sık iğneleri örerek karşı tarafa geçiyoruz. Topuğun üzerinden de buraya batıyorum. Hemen yukarıya sık iğneye bıraktığımız sık iğnenin bizi alıyoruz. Hemen yanına batıp şimdi de tam tepeye geçiş yaptık arkadaşlar. Yani burada 3 tane sık iğnemiz oldu. Direkt şimdi zincir sık iğne üzerlerine geçerek aynı işlemi de yan tarafta yapıyoruz. Bir sık iğnemiz burada var. Hemen alttaki sık iğnemizi geçiş yapıyoruz. Hemen yanda bir sık iğne yapıyoruz ve direkt artık yan tarafına iniyoruz arkadaşlar. Üçüncü sık iğnemiz. Topumuzu da bu şekilde üzerine geçtik. Önce bu taraftaki kanadımızı yapacağız. Sol taraftaki. Maksat çok fazla ip kesmeden, koparmadan
devam etmek. Burada da sonuncuya geliyoruz. Aynı bu tarafta, sağ tarafta battığımız gibi bu sonuncuya da çift batıyorum arkadaşlar. Burada bizim kanadımızın başladığımız yer olacak. 2 tane battık son sık iğneye. Şimdi sıra kanatlarımıza geldi. Kanatlarımızda yapacağız. Sonra devam edeceğiz hızlıca. Evet arkadaşlar, şimdi yan kanatlarına geçtik. Şöyle tam tepeye ayırdım. Şurada 2 tane, karşı tarafta da batmıştım. 2 tane sık iğneyi batıyorum aynı yere. Şimdi yine aşağıya bu 2 eksilttiğimiz kısımlara sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyoruz. Birazcık daha sıkı yapacağım. Her sık iğneye birer adet batarak dibine kadar buradaki bıraktığımız 2 sık iğneyi, 2 eksilttiğimiz yerlere tek tek batıyoruz. Evet, geldim arkadaşlar. Şöyle son yine şu dibine başladım yere, ilk yani sık iğne battığım yere tekrar bir adet sık iğne yapıyorum. 2 kaydırmayla kalan tek dallarını kaydırma yaparak geriye dönüyorum. Hemen ikinciye batıyorum. Zincir çekmeden aynı yere tekrar bir kez daha batırıyorum. Bu sırada, ikinci sırada 2 tane ikinciye batarak devam ediyoruz. Tekrar en tepeye kadar yine her sık iğneye bir sık iğne yaparak tek tek eksiltme arttırma yapmadan devam edelim tepeye kadar. Tepeye geldik. Şu çift battığım yerde arkadaşlar, bakın bu ikincisiydi, bu ilk çift battım, yani aynı yere battım sık iğne. Burada o sık iğnenin tam ilk battığım sık iğneye kadar örüyoruz. Yani buraya dönerken şu tepeye çift battığım ikisine de sık iğne yapıyorum tek tek. Şimdi bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Bu kanadımızı burada başlangıç yeri olacak. Tekrar dibine batarak aşağıya doğru inelim sık iğne yaparak. Son 2 sık iğne kaldı. Hemen bir öncekine, yani bu kalan son 2 sık iğnenin ilkine 2 tane batıyorum. Yine aynı yere. Sonuncuya da tek batıp 2 kaydırma yapacağız yine bu iç dallarından. Geriye döndüm. Yine ikinciye batıyorum zincir çekmeden. 2, üçüncüye tekrar çift batıyorum. Bu 4 sırada bu şekilde bu kısımlarda çift batacağız. 4 sıra, bu bir önceki sıramız. Bir iki sıra daha çift batıp kanadımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Tekrar başa geldim aynı yere, bir zincir çekip geriye dönüyorum. Yine dibine sık iğne yaparak 2 3 sık iğne sonrası ben 2 zincir çektim. Bir tane
atlıyorum sık iğne diğerine. Burada kuş gözlerinin yuvalarını oluşturuyoruz. 2 3 sık iğne sonrası 2 zincir çektim, bir tane atladım diğerine. Bu şekilde kuş gözlerinin yuvalarını yapıyoruz. Aralarda da 3 sık iğnemiz oluyor. 3 2 zincirle diğerini atladım. 2 3 2 zincir çektim, bir tane atladım. Şimdi buraya tekrar sonunda da 3 sık iğne, başlarken 3 sık iğneydi, çift batıyorum. Son çiftimi batıyorum arkadaşlar. 3 sık iğnemiz oluyor. Dibinde de bir tane battık. Şimdi tekrar 2 kaydırmamızı yapıyoruz. Şu dallarından alıp geriye dönüyorum. İkinciye batıyorum. Artık çift batmıyoruz. Dimdirek her sık iğne üzerine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu yuvalara da 2 zincir çektiğimiz yuvaların içerisine de bir sık iğne. Çünkü aralarda bir tane atlayarak geçtiğimiz için bir sık iğne eksiklerimizi burada tamamlıyoruz. Aralarda üçlü. Bu yuvaların içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde eşitliyoruz. Başa kadar devam edelim. Yine bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Geri dönüp tekrar sonuna kadar, dibe kadar inelim. Sık iğne yaparak. Sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ben şu kanatları, şu kısmı geçmesin, renkli kısmı aşağıya diye. Şimdi burada son battığım dala batıyorum. Bir önceki sırada bir tane oraya kaydırma yapıyorum. Aynı yere yani. Bir tane de hemen yanındakine yapıp geriye dönüp ikinciye batarak devam ediyoruz. Başa kadar yine sık iğne örerek gelelim. Artırma falan olmadan devam edelim. Şöyle başa geldik arkadaşlar. Şimdi bu tepeye 2 tane batacağım. Böyle döneceğimiz için direkli dursun diye. Sonra aynı yere tepeye 2 tane battıktan sonra bu yanlara sık iğne, yanlarına batarak devam edeceğiz. Hemen bu dibine batmadan bu tarafta yan kısımlarına geçiş yapıyoruz. Burayı da direkt karşıya devam ediyoruz sık iğne ile. Buraya kadar gelelim. Şimdi bu kanadına geldik arkadaşlar. Aynı bu tarafta ne yaptıysak bu kanatta burada da aynısını yaparak, aynı şekilde ilerleyerek bu kanadını da bitirelim. Sonrasında devam edeceğiz. Anlatmama gerek yok. Aynı şekilde sayıları denk geliyor. Bu taraftaki gibi bunu da örelim. Sonrasında sadece şuraya kadar gelelim. Şuradaki kaydırmayı nasıl aldığımı göstereceğim. Sonrasında da devam edeceğiz. Sonuna kadar geldim. Yine burada ilk sırayı yukarıya çıkarken ördüğümüz için şimdi ben bu sonuna çift batıyorum burada arkadaşlar. Diğer tarafta burada, çünkü ilk sıramız örülmüştü karşıya geçerken. Hemen şöyle bu önden değil de şu dallarını, dal kısmını, şu kısımları, tığımı içten dıştan içe kaydırmamı alıp yapacağım. İpimi alttan çekip çıkarıyorum. Yine tekrar bir dalını daha aldım. Biraz sık olduğu için evet, şimdi dönüyoruz ikinciye.
batarak devam edeceğiz. Aynı diğer taraftaki gibi. İkinciye battım. Bir tane diğer yanına geçtim. Bir önceki sıradan sonuncuya çift batmıştım. Şimdi burada ikinciye 2 tane yapıyorum. Devam ediyoruz yukarıya doğru. İkinci arttırmamız olacak. Bu ikinci arttırmamız, 2 sıra daha yapacağız. Kuş gözünü koyduğumuz sırasıyla yine aynı karşı tarafta yaptığımız gibi tepeye de tam dediğim gibi çift battığımız yere kadar, şuraya kadar, bakın ilk çift battığım yer burası. Şu alt sırada belli. Bir önceki sırada buraya çift batmıştım. Bu da tam ilk battığım yer. Buraya kadar ayarlayalım tepeyi. Kanadını yapıp devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu kuş gözü sırasını sizin için göstermek istedim. Belki anlamayanlar olabilir. Çünkü karşı tarafta aşağıya dönerken yapıyorduk. Şimdi bu tarafta 2 diş oldu. Yukarıya dönerken denk geldi. Son arttırmamızı da yapacağız. Sizin için burayı çekmek istedim. İkinciye hemen batıyoruz. 2 kaydırmamızı yaptıktan sonra diğerine de 2 tane yine arttırma yapıyoruz. Karşı tarafta da aynı sonuncu böyle 3 tane 3 sık iğnemiz oldu burada. 2 zincir çekiyoruz. Bir bırakıp diğerine kuş gözü yuvasını yapıyoruz. Tekrar 2 sık iğne yapıyoruz yanına. 2 zincir çekip bir bırakıp bir kuş gözü yuvası. Tekrar 2 sık iğne yaptık. 2 zincirle kuş gözü yuvasını yapıyoruz. Son kuş gözü yuvasını da atlıyoruz. Bakın aynı karşı taraftaki gibi buraya da 3 sık iğnemiz denk geldi. Sayılarımız aynı. Sonunda 3 tane, başında da 3 tane, yine aralarda 3 sık iğnemiz, 4 tane kuş deliği yuvamız oluyor. Tekrar bir zincir çekip devam ediyoruz. Arttırmalarımız da bitti bu köşelerdeki arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde buradaki kanadımızı da tamamladık. Şu diş kuş gözleri boşluklarını yaptıktan sonra da toplamda 2 diş ördüm. Bir de düze doğru, yukarıya doğru son sıramı gidiyorum. Burada diğer konversimde de büyük 38 numaraya ördüğümde de aynı bu şekilde oluyordu. Bu sistemde ilerliyorduk. Son tepesine yine burada da 2 batıyorum. Geriye yine aynı bu kenarlarına sık iğnemizi yaparak diğer kanadımızın sonuna kadar komple son sıra sık iğnemizi de yapıp devam edeceğiz. Bu şekilde tamamladık. Bu komple şurayı sonuna kadar, dibine kadar sık iğne yapıyoruz ve konversimiz burada bitecek. Bu kısmı da sonuna kadar geldim. Yine ben şu dibinden, yine yandakine değil de şurayı geçmek istemiyorum. Renkli kısma geçmek istemediğim için burayı, sizinki fazla kaldıysa yapabilirsiniz de ben burayı geçmek istemediğim için aynı dibine batarak ipimi burada keseceğim. İçeriye alıp içeride gizleriz. Şu kaydırmalarını, kenar kaydırmalarını yaptıktan sonra ben tümlüklerimi gizliyorum. İçeriye aldım ipimi. En son bu şekilde kanatlarını da oluşturduk. Şimdi hemen siyah ipe geçip siyah iple şu kenardaki kaydırmalarını yapalım. Bu kanattan, sağ taraftaki kanattan başlıyorum. Ben hemen şu dibe tığımız alıyorum. Bunu zaten diğer videomda da göstermiştim ama yine hızlıca şu hizadan ipimiz dışarıda kalıyor. Kaydırma işlemini de tamamladıktan sonra iplerimizi temizleme kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Bakın şu şekilde devam ediyorum başa kadar. Buraya kadar geldim. Hemen
buradan şu kısımları içe doğru çekip yukarıya doğru gidiyoruz. Sizin farklı bildiğiniz bir teknikle yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Kaydırmamızı böyle buradan getiriyorum arkadaşlar. Buradan direkt, yani buraları göstermeme gerek var mı? Komple şu dönüşlerde sadece göstermek istiyorum. Çünkü videom çok uzun sürecek. Zamanda kısıtlı istemiyorum çok vaktinizi de almak. Şu şekilde bu tarafa doğru gelelim. Hemen bu tarafa döndüm. Yine aynı burada da yukarıdan aşağıya alarak sadece göstermek için şu kısımları arkadaşlar. Sizin zamanınızı sıkmak istemiyorum. Kısa olunca detaylı anlatım yapmıyorsunuz. Soruları, eleştirileri geliyor. Uzun olunca da sıkılırsınız diye ben açıkçası çekiniyorum. Hemen şöyle dibine kadar inelim bu sıradan. Dibine geldim. Hemen şöyle çevirip ilk sık iğneme batarak bu tarafa dönüyoruz şimdi. Bu şekilde yine komple şurayı aynı bu hizadan başa kadar gelelim. Tam tepelerden bu tarafı şu şekilde bu kenar kısımlarının tam tepelerinin kaydırma yaparak sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın komple bu sırayı sonuna kadar geldim. Göstereyim. Hemen şimdi aynı karşı taraftaki gibi buraya geçiş yapıp şimdi de içeriden ters alarak kaydırma işlemini yapacağım. Bu sırayı da batacağımız yerler belli. Bu sırayı da yine böyle aşağıdan aynı şekilde şu hizadan göstereyim tığımla. Bir işlemimiz yok. Şu hizadan iniyoruz. Bu şekilde komple çevirip şurada bitiriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar geldim. Hemen tam köşeden de içeriye alıp ipimi burada kesiyorum. Buradaki ipi içeriye aldım. En son iplerimizi temizleyeceğiz. Sadece şu kısımla şu içerisi kaldı. Burayı da hemen göstereyim. Buradan başlıyoruz. Şu tam kesim yerinden ipimi alıyorum. İçeriye bir alta ineceğim. Batıp hemen tam şu köşesine batıyoruz. Alt tarafına doğru iniyoruz. Yine aynı bu hizadan sonuna kadar geliyoruz. Buraya kadar tamamladık arkadaşlar. Ben şimdi ipi içeri çekeceğim için şöyle biraz göz kararı sadece şu çevresini kaydırımı yapacak kadar kesiyorum burada. Siz de onu ayarlayın. Hemen ipimi buradan içeriye alıyorum. Sadece o kısmı kaldı. Buradan da tam dibine ipimi aldım. Şu köşe kısımların kenarlarından yani biraz tam anlatamayabiliyorum da arkadaşlar. Siz demek istediğimi anlıyorsunuz. Şu sık iğne aralarına, her bir sık iğne arasına kaydırma yaparak bu ön kısmında çevresini tamamen geçiş yapıyoruz. Sonuna kadar gelelim.
Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. İpimi burada kesiyorum. Bu ön kısmını da tamamladık. Kaydırma işlemlerimizi. Şimdi iplerimizi temizleyelim. Her taraf tüm burada dışta içte kalan iplerimizi sonra tabana monte etme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde ben tabanımı hazırladım, tığladım. Çift deri ve keçe tabanlığım. Selma Erdoğan sayfasından, Instagram'dan alabilirsiniz. Şöyle kısaca anlatayım kaç battığımı. Şu burunda en tepede 4, sağda ve solda yine 3'er taneye 4 battım. Bir de topukta en tepeye 5, sağda ve solda 2'şer taneye 3 battım. Geri diğerleri hep 2. Burada 3, 5, bir de en tepeyle sağ sol 3'er tane 3 adet battım. Diğerlerine de 2 batarak tabanımı tığladım. Bu düz tarafına doğru tığlıyorum ben tabanımı. Şimdi hemen bu şekilde getiriyorum. Şuradan hemen karşılaştırıp sık iğne ile tabanımı birleştiriyorum arkadaşlar. Burayı da hemen bir başta yeni izleyenler için göstereyim. Hazır tabandan 2 ilmeği alıyorum. Örgü tabandan tek dalını, dışarıda bıraktığımız tek dalına batıyorum. Hazır tabandan 2 ilmeği alıyorum. Örgü tabandan tek dalı, şu şekilde tekrar göstereyim. Bunu dışarıda bıraktığımız tabanın dışında kalan tek dallarını sabitliyoruz. Sık iğne ile birleştiriyorum. Sonuna kadar devam edelim. Başladığımız yere kadar tabanımızı birleştirerek gelelim buraya kadar. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Son ilmeğimi kaydırmayla birleştirdim ve tabanımızın monte etme işlemini tamamladık. Bu şekilde içi örgü, dışı da deri tabanlık olarak yaptık. Şimdi hemen bu ilmeğimi buraya çekiyorum. Şu arayı, kenar kısımlarını tamamlayacağız. Son sıramız, kaydırmasını yapıyoruz. Şu ara kaydırması. Burayı da yine başladığımız yere kadar, buraya kadar devam edelim. Bu boşluklardaki kaydırmayı. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Hemen ilk başladığım kaydırmaya şöyle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şu aralardan ben gizliyorum. İçeri almadan ipimi burada kesip işlemi tamamlayalım arkadaşlar. Hızlıca şu bağcığını da arkadaşlar ben 270-280 zincir çekerek şöyle siyah iple yaptım. Zincirle, sade zincirle. Siz de dediğiniz gibi ister hazır bağcık kullanın, ister farklı şekillerde yapabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Çocuk ve bebek konverslerine uyumlu oldu. Büyüklerde de rahatlıkla kullanılabilir. Sağlam, gayet sağlam oluyor. Çok da kaba durmuyor. Hemen ben buna bir tane kuş gözü şöyle hızlıca takacağım ve videomu burada tamamlayacağım. Bir tanesini birlikte sizinle takalım.
Şu şekilde zaten belli oluyor. Şöyle ben bu kalemimle içeriye doğru daha rahat alınıyor. Kalem, şiş ya da ucu bu şekilde olan bütün farklı şeylerle de yapabilirsiniz. Hemen oturttum. 2 milim kuş gözü kullanıyorum ben. Bu aparatımı da hem perçin hem kuş gözü takıyorum. Instagram'dan bakayım ayakkabılar sayfasından ben almıştım. Oturtup şöyle halkamı da üzerine oturtuyorum ve hızlıca bastırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kuş gözümüz sabitlendi. Yine siyah kullandım ben bunu. Bir de lacivert örmüştüm yine krem rengiyle. Onlara da farklı o renklere uyumlu yaptım. Bu şekilde diğerlerini de ben kendim takacağım. Önemli bir püf noktası yok daha arkadaşlar. Her şeyini detaylıca sizlerle paylaştım. Kuş gözlerinizi takıp bu şekilde bağcığınızı da zincir çekerek hazırlayabilirsiniz. Ayak numarası büyüdükçe de tabii ki siz bu sayılarını eksik veya fazla çekerek teknik aynı. 38 numarada bunun çok bir fark yok arkadaşlar. Aynı şekilde örmüştüm. Siz bunları kendi el ayarınıza ve ördüğünüz ayak numarasına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.